Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Vapur dumanı ya da Latince adıyla Ageratum hustonianum papatyagiller yani Asteraceae ailesinden yetiştirilmesi ve bakımı kolay olan popüler bir bahçe bitkisidir. Doğal ortamı olan tropik kuşakta çok yıllık kısa boylu otsu bir bitki olan vapur dumanının kökeninin Orta ve Güney Amerika olduğu düşünülmektedir. Bitki bahçecilikte genellikle tek yıllık bordür, yer örtücü ve saksı bitkisi olarak kullanılır. Ona yabancı dilde ipek çiçeği ya da Meksikalı resim fırçası gibi isimler de verilmiştir. Dilimizde de mavi vapur dumanı olarak da bilinir. Bitkinin adı olan Ageratum, antik Yunan dilinde yaşlanmayan anlamına gelen ageratos sözcüğünden doğmuştur. Bitkinin soyadı ise bitki üzerinde ilk çalışmaları gerçekleştiren ünlü Amerikalı botanik bilimci William Houston'un anısına konmuştur. Bitki 18. yüzyılda keşfedilerek Avrupa'ya da taşınmış, buradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Vapur dumanı tropik ve tropik altı kuşak iklimlerinde daha fazla gelişir. Bitki sıcağı, güneşi ve süzek toprakları sever. Pompona benzeyen çiçeklerini beyaz, mavi, pembe ve mor renklerde ve sık dizilimli öbekler halinde sergiler. Bu da dumansı ya da bulutsu bir görünüm oluşturur. Bitkinin dilimizdeki adının vapur dumanı olmasının nedeni de budur. Vapur dumanının kenarları dişli kalp şekilli ovat yaprakları çiçeklerini güzel bir arka fon oluşturur. Vapur dumanı arı ve kelebeklerin en sevdiği çiçeklerdendir. Vapur dumanı çiçeklerindeki nektarı bu misafirlerine sunar ve karşılığında da çiçeklerini tozlaştırır. Bitki özellikle tozlaştırıcılara daha çok ihtiyaç duyulan sebze ve meyve bahçeleri civarında yetiştirilir. Çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu bahçelerde kullanılmasına bir sakınca yoktur. Fakat otçul hayvanlarda karaciğer hasarına yol açabilir. Bitkinin ilginç bir korunma yöntemi vardır. İçerdiği kimyasal bileşikler bitkiye zararlı olan böceklerin erkek bireylerinin kısırlaşmasına neden olur. Vapur dumanını asma saksılarda, balkon ya da pencere önünde de kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Bolca ve uzun süre çiçek oluşturması nedeniyle de bahçe ve peyzaj çalışmalarında sık tercih edilen ve sevilen bir süs bitkisidir. Bitkiyi tohum ya da fide olarak satın alabilirsiniz. Ona bol ışık alabileceği bir konum, süzek ve verimli bir toprak sunduğunuz sürece güzel çiçeklerini sizin için sergilemeye devam edecektir. Düzenli olarak sulanmayı seven vapur dumanını aşırı sulamamaya da dikkat etmelisiniz. En popüler kültür çeşitleri arasında bahçecilik ödülleri de almış olan lacivert çiçekli Blue Horizon, koyu mavi çiçekli Imperial Blue ve hoş pembe çiçekler açan Pinky varyeteleri yer alır. Onunla aynı aileden olan Ageratum conzoides ve Ageratum fastigiatum da bahçe bitkisi olarak kullanılabilir fakat vapur dumanı kadar yaygın değillerdir. Vapur dumanının sıklıkla kullanıldığı şehir parklarında, mezarlıklarda ya da hatta kesme çiçek olarak bile rastlayabilirsiniz. Bitkinin her ortama yakışan çiçekleri kimi zaman gelin buketlerini bile süsleyebilir. Dolayısıyla oldukça kolay temin edilebilen bir süs bitkisidir. Çiçeklerin dilinde vapur dumanının anlamı uzun süre devam eden aşk ya da dostluktur. Genellikle buketlere derin hayranlık ve sevgi ifadesi katar. Bazı kültürlerde sonsuz gençlik ve güzellik ile ilişkilendirilmiştir. Rüyada görülen vapur dumanı, barış, huzur ve iyi talihin geri döneceğinin habercisidir. Ve her zamanki gibi sıra geldi vapur dumanının masalına. Bir zamanlar bir orman köyünde doğup birlikte büyüyen Maya ve Lara adında iki kız arkadaş varmış. Bu iki iyi dost birbirlerini adeta kardeş gibi sever, birbirlerinden hiç ayrılmazlarmış. Maya temkinli ve tutarlı olmayı seven, Lara ise düşünmeden hareket eden, kurduğu hayallere inanan maceracı bir kızmış. Tüm bu farklarına rağmen iki arkadaş birbirleriyle tüm sırlarını ve hayallerini paylaşırmış. Bir gün ormanda dolaşırlarken Lara aniden "Bu ormanın derinliklerinde sihirli bir çiçek bizim onu bulmamızı bekliyor Maya" demiş. İpek gibi mavi renkli çiçekleri gün ışığında tatlı tatlı parıldayan bir bitki bu. Anlatılan efsanelere göre eğer onu bulabilirsek bütün hayallerimizi gerçekleştireceğine emin olabilirsin. Haydi şimdi gidip onu bulalım. Tabi Lara tüm bu anlattıklarını kendisi uydurmuş ama anlatırken yalanlarını kendi bile inanıyormuş. Maya önce tereddüt etmiş çünkü gidecekleri orman tehlikeli bir yermiş. Daha önceleri de gizli bir hazinenin yerini bildiğini iddia eden Lara yüzünden saatlerce yağmur altında kalıp köylerine zar zor ve elleri boş dönmüşler. Fakat Maya yine de Lara'ya güvenmeyi seçmiş. "Tamam" demiş, "ama bu defa dikkatli olacağımıza söz ver." Böylece ormanın derinliklerine doğru yola çıkmışlar. Fakat Lara her zamanki gibi Maya'nın öğütlerini kulak arkası edip heyecana kapılarak onu daha önce hiç girmedikleri patikalara sürüklemiş. "Merak etme" demiş Lara, "dönüş yolunu bulabilirim." Fakat orman öylesine büyükmüş ki sonunda kaybolmuşlar. Maya hayal kırıklığı ve korkuyla "Artık dönmemiz gerek Lara" demiş.
Lara itiraz etmiş. Hayır Maya, sihirli çiçeği bulmaya çok yaklaştık. Onu hissedebiliyorum. Fakat dakikalar saatlere, saatler ise günlere dönüşmüş. Geceleri buldukları bir ağaç kovuğuna sığınıp birbirlerine sarılarak soğuktan ve korkularından korunmaya çalışıyorlarmış. Lara dönüş yolunu bulmaktan umudunu kesse de hatasını kabul etmek istemiyormuş. Maya ise Lara'ya güvendiği için pişmanlık duyuyormuş. Günler sonra ormanın ortasında bir çayır görüp oraya doğru yönelmişler. Ve ne tuhaftır ki bu çayırın tam ortasında Lara'nın hayalini kurduğu mavi renkli pofuduk çiçekleri olan bir bitki, yani vapur dumanı duruyormuş. Haydi hemen gidip onu alalım demiş Lara arkadaşının elinden tutup çekerek. Maya, dur Lara dikkatli olmalıyız dese de Lara her zamanki gibi düşüncesizce ileri atılmış. Fakat çiçekle aralarında yüksek çalıların gizlediği derin bir çukuru görememiş. Lara tam çukurun dibini boylamak üzereyken peşinden sürüklediği Maya onu son anda yakalamış ve geri çekmiş. Sana dikkatli olmalıyız demiştim ve sen beni yine dinlemedin. Az kalsın ikimizi de öldürecektin demiş Maya korkudan nefes nefese kalmış bir halde. Sana defalarca inanıp güvendim Lara ama bir daha asla güvenemem. Böylece Maya arkadaşına sırtına dönüp kendi içgüdülerine güvenerek köye doğru yürümeye başlamış. Lara da sessizce ve dostunun güvenini kaybetmenin acısıyla onu takip etmiş. Kızlar nihayet ormandan çıkmayı ve köylerine dönmeyi başarmışlar. Fakat o andan sonra bir daha hiç konuşmamışlar. İki arkadaşın arasının açılmasına neden olan vapur dumanı ise hikaye dinleyenlere güven ve dostluğun aslında ne kadar güzel ama aynı zamanda ne kadar da kırılgan bir şey olduğunu hatırlatmış. Sevgili bitki dostlarım, sevip değer verdiğiniz insanların güveninizi boşa çıkarıp da içinizdeki hayal kırıklığını büyütmemesi, tıpkı kızların ormanda buldukları o çukur gibi aranızda açılan derin bir çukura dönüşmemesini dilerim. Çünkü hayatta bazı şeyler telafi edilemiyor, unutulamıyor ya da affedilemiyor. Kendinize olan saygınızı yitirmemek adına bazı hataları da affetmemeniz gerekiyor. En önemlisi de siz ne kadar aksine inanmak isteseniz de insanlar aslında hiç değişmiyorlar ve siz bazen bunun oldukça geç farkına varabiliyorsunuz. Belki de en acısı birlikte emek verdiğiniz şeylerin bir anda vapur dumanına dönüşmesi ya da buharlaşıp gitmesi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.